Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 3-1-5-1 sistemi hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 3-1-5-1 sisteminin amacı orta sahayı kalabalık tutarak topa olabildiğince sahip olmak arkadaşlar. İlk olarak dizilişin amacı bu. Daha sonrasında gol atma sıkıntısı yaşanmayan bir diziliş. Yani bol miktarda gol atmanız mümkün. Ayrıca gol yemeniz de mümkün. Ama her zaman bir adım önde olabileceğiniz bir diziliş. Şimdi bu dizilişin birkaç tane farklı versiyonu var tabi. Bunlar nelerdir? Birincisi AMC'li bir şekilde oynamak. Bazı menajerler şu ML ve MR oyuncularını da orta saha çizgisine paralel olarak getirirler. Şu şekilde. Birincisi bu. İkincisi yine aynı bu şekilde. Bu defa ST olarak oynatırlar. Sonra bazı menajerlerde bu ML, MR ve MC oyuncularını sınırlarının en sonuna kadar getirerek oynarlar. Bunun dışında bu dizilişte oynamak isteyen arkadaşlar bunun belli başlı kurallar var. Bunlar nelerdir diye sorarsanız ilk olarak forvet oynatıyorsanız forvet, AMC oynatıyorsanız AMC oyuncunuzun en az 160 gücünde olması gerek. Diğer bir husus ML veya MR oyuncularınızdan yine en az bir tanesinin 160 gücünde olması gerek. Olmazsa olmaz. Bu dizilişin en önemli parçalarından birisi. Arkadaşlar DMC oyuncunuz. Yine bunun da en az 160 gücünde olması gerek. Ve bir de kimine göre önemli olmayan ama benim için önemli arkadaşlar kaleci. Kalecinizin de muhakkak en azından hani hiç olmazsa 130-140 güçlerinde olması gerekli. İmkanınız varsa 180 gücüne de çıkarırsanız daha iyi olur. Bunun dışında arkadaşlar şimdi bu dizilişin avantajlı yönleri neler? Avantajlı yönleri oyun içerisinde rotasyon yapmanız rahat. Nasıl rahat? Mesela bu kanat oyuncularınızı şu şekil ileriye getirdiğinizde üçlü bir hücum hattı yapabilirsiniz. Veyahut da MC oyuncularınızdan birini AMC mevkisine çekebilirsiniz. Daha sonrasında DMC oyuncunuzu defansa çekip dörtlü bir savunmaya geçebilirsiniz. Tabi bunlar maç içerisinde. Bunun dışında yine ML, MR oyuncularınızı AML, AMR bölümüne getirerek yine üçlü bir hücum hattı oluşturabilirsiniz. Sıkıştığınız maçlarda. Şimdi arkadaşlar bu dizilişi bir de savunmasını ve kalecisini tek yıldızlı olarak kullanan menajerler var. Şimdi bu tek yıldızlı oyuncuların aslında hiçbir anlamı, önemi yok.
daha öncesinde bu oyunda bir bug vardı. Neydi bu bug? 3 DC oyuncusunu tek yıldız bırakırlardı. Kalecilerini 180'lik olarak tutarlardı. Böylece rakiplerinin vurduğu şutlar ya kalecinin üzerine giderdi ya out'a giderdi. Hani gol atmanız mümkün olmuyordu. Ama şu anda mümkün. Çok rahatlıkla gol atılıyor. Bu dereceli şampiyonada bu tür rakipler çok çıktı karşıma. Yani farklı skorlarla yendim. Şimdi konumuza dönecek olursak ne demiştim? Kaleciyi ve DMC oyuncularını önemsemeyen menajerler var. Tek yıldız bırakıyorlar fakat DMC oyuncusundan ST oyuncusuna kadar hepsini 180 veya 200 üzerinde tutuyorlar. Arkadaşlar işte bu işin sırrı burada. Orta sahaları çok kuvvetli olduğu için rakip orta sahayı geçemediğinden dolayı bu takımlar gol yemiyorlar. Bunun nedeni bu. Yoksa şu oyuncum benim 115 gücünde. İşte buraya 100'lük, 115'lik, 90'lık oyuncuları koymuş olsa MC'ye kalecisi ve DC oyuncuları tek yıldız olsa arkadaşlar böyle bir rakibi kova yaparsınız. Şimdi arkadaşlar bir de bunun dezavantajları var. Avantajları ne dedik? Topa sahip olma, bol miktarda gol atma ve kolay kolay mağlup olmama. Yani %90 maçları rahatlıkla kazanabileceğiniz bir sistem. Güzel bir sistem, güzel bir diziliş. Ben son 3 sezondur bu dizilişle oynuyorum. Sadece 3 veya 4 mağlubiyet aldım toplamda Kupa, Şampiyonlar Ligi, lig vesairede. Şimdi arkadaşlar bir de bunun dezavantajları var. Bunlar nelerdir? Arkadaşlar üçlü bir savunma hattı olduğu için bu sistemin kanatları boş. En büyük handikabı bunun burası. Kanatları. Rakip kanatlı bir sistemde oynuyorsa arkadaşlar muhakkak gol bulur. Hatta galip de gelir. Benim başıma daha önceden geldi. Benim daha önce bir ligimde menajer vardı. 4-3-3 oynuyordu. MLMR tek MC kullanıyordu. AML, AMR, ST. 4-3-3 oynuyordu. Bu şekilde yani şöyle göstereyim size de. Şu 3 oyuncusu şu şekildeydi. Burada MLMR. Şöyle bir sistem. Arkadaşlar böyle bir sistem bu dizilişi net bir şekilde dağıtıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Kanatlardan oynadığı zaman rakip yani hiçbir şekilde şansınız olmuyor. Şimdi arkadaşlar peki bunun için ne yapılabilir? Nasıl bir yol izlenilebilir? Savunma oynayarak bir miktar giderilebilir veya defans oyuncularınıza geri ok talimatı vererek giderilebilir. Ama arkadaşlar en önemlisi bunun antrenman. Arkadaşlar antrenmanlarda ne yaptırmanız gerek bunun için? Savunma hattınız arkadaşlar veya ilk 11'inize komple tek defans hattı rakibi offside'e düşürebilmek için. Hücumcuyu durdur. Kanatlardan gelecek
tehlikeli ortalara karşı ortaları savunma, aynı zamanda kornerler için veya oyun içerisinde gelen ortalar için. Ve arkadaşlar, rakibe pres uygula. Bu antrenmanları yaptırırsanız rakibin gol atma olanağı biraz daha düşmüş olacak. Veyahut da ML ve MR oyuncularınıza, benimkinlerde şu anda 3. mevki olarak ST var, DL ve DR mevkileri vererek bunların da bir miktar daha kanatlara yardım etmesini sağlayabilirsiniz. Diğer bir taraftan arkadaşlar, böyle bir rakibe karşı oynarken peki nasıl oynamalıyız? Nasıl bir plan yapmalıyız? Diyelim ki rakibinizin savunma hattı sizin hücum hattınızdan güçsüz. Yani 2 yıldız, 3 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız neyse. Sizin de oyuncularınız işte 120, 140, 130 civarlarında. Arkadaşlar bu durumda şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Benim de üçlü savunmalara karşı, çok güçlü rakiplere karşı uyguladığım bir sistem. Gayet başarılı, işe yarayan bir sistem. Arkadaşlar öncelikle bir tane forvetiniz muhakkak olsun. Daha sonrasında ne demiştik? Rakip bu dizilişte çıktı karşınıza. Diyelim ki şöyle. Rakip böyle oynuyor. Veyahut da AMC'li bir dizilişle oynuyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bu durumda rakibi yenebilmeniz için elinizde varsa, imkanınız varsa arkadaşlar 2 tane forvet oyuncusu lazım. Şu bir forvet. Arkadaşlar bu da ikinci forvet. Arkadaşlar bu şekilde şu oyuncularınızı da şöyle biraz ileri alarak kanat oyuncularınızı, ama arkadaşlar dikkat edin. Burada mesela MC ve AMC'nin ortasında kalecinin üzerine basılı tuttuğunda bir çizgi çıkıyor. Yani ML oyuncumun ML ve AML yazısının tam ortasında. Bu çizgiyi ileri geçmesin arkadaşlar. Bu çizgiyi ileri geçtiği zaman sistem 3-1-4-2 dizilişinden 3-1-2-2-2 dizilişine geçiyor arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Bunu atlamayın. Bu şekilde yenebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. Daha sonra tek este oynatırsanız, elinizde çift este yoksa tek este ile yine arkadaşlar aynı bu düzeninizi bozmadan bu şekilde yenebilirsiniz. Ama muhakkak kanatlardan oynayın. Ve kanat oyuncularınızın kanat forvet olmaları önemli. İmkanınız varsa kanat forvet olsun. Sahte kanatlar kanat forvet kadar hücuma katkı veren bir oyun tarzına sahip değil. Daha çok orta sahaya yardım eden bir oyun tarzı o arkadaşlar. Diğer taraftan çok sıkışırsanız bu AML ve AMR oyuncularınızı şöyle arkadaşlar ileriye çekip üçlü bir hücum hattı oluşturarak yine kanatlardan oynarsanız bu takımı rakibi rahat bir şekilde yenmeniz mümkün.